Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere öyle pratik ve bir o kadar da lezzetli ıspanak tava tarifi hazırladım. Gerçekten bu tarifi çok beğeneceksiniz. Ispanak varken bu tarifi bol bol yapıp tüketmenizi tavsiye ederim. Hem çok sağlıklı hem çok vitaminli bir sebze. Ispanak tava için gerekli malzemelerim: bir tane yumurta. Önce sosunu hazırlıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağı süt ekliyorum. Ve öncesinde bu malzemeleri şöyle bir çırpıyorum. Yumurtayı iyice çırpıyorum. Daha sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı dolusu mısır unu ilave ediyorum. Mısır unu tarifimize çok lezzetli bir kıtırlık verecek. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuz miktarını da damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir çırptıktan sonra unu ekliyorum. 1 su bardağı un ilave ediyorum. Ve yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Üzerine 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ve iyice çırpıyorum. Sosu bir kenarıya aldım ve yeşilliklerimi doğruyorum. Şöyle 3 baş ıspanak var. Ispanakları iyice yıkadım. Lütfen ıspanak yıkarken çok dikkat edin arkadaşlar. Biliyorsunuz ıspanak köklerinin arasında yabani otlar oluyor. Ve kumu çok barındıran bir sebze. En az 5-6 sefer yıkamanızı öneriyorum. Bir de sirkeli suda bekletmenizi. Sapları çok uzun olduğu için içerisinde pişmeyeceğini tahmin ettiğim için şöyle biraz alıyorum. Onları da yumurtayla kavuracağım. Evet, ıspanaklarımı şöyle üst üste koydum. Ve incecik kıyıyorum. İncecik kıymayı özen gösterelim. Eğer ince kıymazsanız içerisinde pişmeyebilir. Lütfen dikkat edin. Şöyle ince ince kıydım. Geçen yılda yapmıştım ıspanak tava, binlerce kişi tarafından tarifim denendi ve çok beğenildi. Bu yılda aynı şekilde bir iki değişiklik yaparak sizlere tekrar ıspanak tavamı sundum. Umarım videomu beğenirsiniz. Şöyle ıspanağı kenarıya alıyorum. Yarım pırasa kullanıyorum. Pırasa çok kalın bir pırasa. Eğer ince pırasa ise bir tane kullanmanızı öneriyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kalın bir pırasa. Pırasayı da aynı şekilde şöyle bak incecik ortalarından kestim ve daha sonra incecik kıyıyorum. Bu önemli püf noktalarına uyduğunuz sürece gerçekten çok lezzetli bir tarif çıkıyor ortaya. Hem çok pratik hem çok lezzetli. Her gün kahvaltıya ne yapsam diye düşünmeyin. Çünkü kanalımda birçok kahvaltı çeşidim var ve herkes tarafından da çok beğenildi. Mutlaka hepsini bir göz atmanızı öneriyorum. Evet, sosun içerisine ekledim ve iyice karıştırıyorum. Un miktarı yeterli geliyor. Hiçbir şekilde fazla un kullanmıyoruz. 1 su bardağı dolusu un ekliyorum. 250 milimlik. Şöyle iyice karıştırıyorum. Evet, ıspanak harcım hazır ve üzerine sadece bir malzeme kaldı, onu ekliyorum. Lor peyniri kullanıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar lor peyniri ekliyorum arkadaşlar. Dilerseniz kaşar peyniri, tulum peyniri, farklı peynir çeşitleri de ekleyebilirsiniz. Gayet lezzetli oluyor hepsiyle. Evet, pişirmeye geçiyorum. Tavama şöyle 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Ve harcı içerisine alıyorum. Önemli püf noktalarından bir tanesi de tava seçimi arkadaşlar. Tavanız yanmaz, yapışması olması gerekiyor. Çelik tava kesinlikle kullanmayın çünkü yapışır. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Evet, şöyle hepsini tavaya aldım. Üzerine de düzenliyorum. Her tarafı eşit incelikte olsun. Kapağını mutlaka kapatarak
kısık ateşte pişmeyi bırakalım. Lütfen kısık olsun ateşiniz. Yüksek ateşte bir anda kızarır, içi çiğ kalır. Bunları lütfen uyun. Şöyle kenarlarından dokunuyorum ki altını kontrol ediyorum. Gayet güzel kızarmış ve artık ters çevireceğim. Ters çevirmeden önce şöyle üzerine yağla sürüyorum ki kullandığım tepsiden daha rahat çıkabilsin. Tavaya uygun bir tabak alalım ve ters çevirelim. Şöyle bakın. Tavaya gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışmıyor. Bir miktar yağ aldım. Tekrar ıspanak tavamı alıyorum. Diğer tarafını da kızartıyorum nar gibi. Bu kadar kolay arkadaşlar. İnanın yapımı çok kolay. Şöyle bir kontrol ediyorum. Pişip pişmediğini, gayet güzel bir şekilde kızarmış. Artık servise alabilirim. Ispanak tavam çay demini alıncaya kadar hazır oldu. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince tüm püf noktalarını ve ayrıntıları sizlerle paylaştım. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, bir dilim aldım, sizi şöyle göstermek istiyorum. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Mutlaka kızartın. Şöyle yakından da göstereyim. İçi gayet güzel çeke çeke pişti. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. İç dokusunu da yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar, içi puf puf gayet güzel pişti. Ben çok kızarmış seviyorum. Eğer bu kadar kızarmış sevmiyorsanız bir 2-3 dakika öncesinde alabilirsiniz ocaktan. Evet, siz videomun devamını izlerken ben de veda edeyim. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.